Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda PLC'lerde yapısal programlama olarak bilinen alt program çağırma, fonksiyon blok çağırma konusunu işleyeceğiz. Bizim normalde kullandığımız yönteme de lineer programlama diyorduk. Nedir bu? Bir ana döngümüz var, main olarak bildiğimiz. Komutlarımızı bu döngünün içerisine yazıyoruz tamamını networklere. Ve bu döngü sürekli dönüyor ve bu networklerdeki komutlar icra ediliyor. E, Yapısal programlamada ise programımızı anlamlı parçalara ayırıyoruz bu şekilde ve ana döngümüzden bu ilgili alt programı, fonksiyon bloğu çağırıyoruz. Bu şekilde olunca program çok basit hale geliyor, anlaşılır hale geliyor, arıza takibi, sorun takibi kolaylaşıyor. Döngümüz çok kısalıyor. Gereksiz komutlar döngümüzde yer almıyor. Böylece döngü süresi de kısalıyor aslında. Çünkü çağrıldığı zaman ilgili blok çalışmış oluyor. Oldukça işimizi kolaylaştırıyor. Siz de buna alıştığınız zaman PLC programlamanın ne kadar basit olduğunu görmüş olacaksınız. Şimdi kabaca çalışmasına bakalım ve sonra hemen uygulamasını yapalım çok basit bir şekilde. PLC run konumunu aldığımızda komutunu verdiğimizde main çalışmaya başlıyor ana döngümüz. İlk network'ten itibaren komutlar icra edilmeye başlanıyor. Ana döngünün herhangi bir network'ünde herhangi bir alt program çağrıldığı zaman ana döngüye ara veriliyor. İlgili alt program fonksiyon blok uygulanıyor ve hemen bittiği anda bir alttaki network'ten tekrar ana döngüye dönülüp ana döngü tekrar icra edilmeye başlıyor. Sürekli bu şekilde saniyede onlarca yüzlerce kez dönüyor. Bu şekilde bir yerden çağrıldığı gibi başka bir yerden tekrar ihtiyaç olması durumunda ilgili alt program yine çağrılıyor ve yine ilgili network'ün bir sonraki network'ünden e, ana program çalışmaya devam ediyor. Bir alt program birden çok yerden çağrılabilir ve bu şekilde parça parça da yazıldığı için oldukça yazımı da kolay, sorun takibi de kolay, programın döngüsü de kısalmış oluyor, bize çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Şimdi çok basit bir program üzerinde bu tahtaya çizdiğimiz örneğin gerçekleştirelim. Sizler de bunun uygulamasını yapın. Tahmin ediyorum bundan sonra bu yöntemi çok uygulayacaksınız. Bu yönteme kısaca yapısal programlama ismini veriyoruz. E, Tekrar eden bloklar veya komut kümeleri varsa veya işte anlamlı olarak bölünebiliyorsa programımız bu şekilde birçok küçük parçaya bölüyoruz. Bu durumda main aslında burada çok büyük çizmişiz main ama main çok küçük oluyor. Diğerleri daha büyük oluyor. Böylece çok basit ve temel hale gelmiş oluyor. Anlaşılır hale geliyor programımız. Şimdi bunun uygulamasını yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi yazılım kısmına geçelim. Gördüğünüz gibi bilgisayarda şu an main bloğumuz yani ana döngümüz 3 network'ten oluşuyor. Birinci network'ümüzde call komutuyla manuel fonksiyon bloğu çağrılıyor. Peki manuel fonksiyon bloğu nerede? Şurada sol alt köşede bakın. Onun içerisinde de bir adet network'ümüz mevcut. İkinci network'ümüzde auto fonksiyon bloğu çağrılıyor. O yine fonksiyon blok kısmında şurada yine bir network'lük bir program. Ve en altta da üçüncü network'ümüzde ise herhangi bir şey çağrılmıyor. Sadece döngünün çalıştığını size göstermek amacıyla bir adet clock pulse üreten bir kontağımızı yerleştirdim. Böylece programın çok sade hale geldi görüyorsunuz. Şimdi etkisini de görelim, çalışmasını da görelim. Daha sonra call komutunu birlikte inceleyelim. HMI'nin üzerinden manuel butonuna bastığım anda gördüğünüz gibi burada bir şart gerçekleşti ve manuel kontağı kapandı ve manuel alt programı çağrılmış oldu. Ve şu an o icra ediliyor. E, Alt program icra ediliyor. Bir sonraki network'e geçiliyor. Auto programı çağrılmıyor. Bir sonraki network'e geçiliyor. Buradaki komut satırı çalışıyor. Yine bu şekilde döngümüz dönmeye başlıyor. Etkisini görecek olursak HMI'den manuel butonuna basarsak bırakırsak bakın ilgili motorumuz aktif olmuş oluyor. Diğer buton çalışmayacaktır oto butonu. Şimdi diğer kısma geçelim. Oto kontrole geçelim. Bu defa manuel butonu açıldı. Bakın artık burada sadece oto alt programı fonksiyon bloğu çağrılmış oldu. Üstteki manuel devre dışı kalmış oldu. Artık bu blok icra edilmiyor manuel bloku. Oto bloğu icra edilmeye başlandı. Yine gördüğünüz gibi ana döngümüz dönüyor. Etkisini de burada görmüş oluyoruz. Oto butonuna basılı tuttuğumuzda gördüğünüz gibi motorumuz e, dur kalk dur kalk run stop şeklinde çalışıyor.
Yine etkisini burada görmek istersek buradan butona bastığımızda gördüğünüz gibi ekranda da network üzerinde de etkisini görüyoruz. Bu durumda start butonu, pardon, manuel start herhangi bir işlem görmeyecektir. Çünkü ilgili log çağrılmamış oluyor. Yapısal programlama bu kadar basit. Peki bir fonksiyon bloğu nasıl oluşturuyoruz ve bunun içerisine nasıl program yapıyoruz ve nasıl çağırıyoruz onu görelim. Fonksiyon blok kısmına gidiyoruz. Sağ tık yapıyoruz mouse'umuza. Yeni fonksiyon blok ekle diyoruz. Bakın eklendi. Bunun ismini istersek değiştirebiliyoruz. Anlamlı hale getirebiliyoruz. Örneğin semi auto yazayım buraya. Artık semi auto isminde bir fonksiyon bloğum oluştu. Ve bu şekilde networkleri burada görülmekte. Buraya istediğim kadar network ekleyip buraya komutlarımı sıralayabiliyorum. Bu şekilde anlamlı küçük bir blok oluşturdum veya alt program oluşturdum görüyorsunuz. Şimdi main kısmına geliyorum. Ana döngüme geliyorum. Ve bir sonraki network'e artık bunu çağırma şartımı koyabiliyorum. Nereden çağırıyorum? Program kontrol kısmına gidiyorum. Call komutum var. Fonksiyon blok çağırma. Buradan ilgili komutu aldım, sürükledim, getirdim. Şuradan hangi fonksiyon bloğunu çağıracağımı seçiyorum. Bu 3 tane seçenek çıktı karşıma. Bunun sebebi şu. Burada 3 tane benim fonksiyon bloğum var. Benim oluşturduğum. Daha çok oluştursaydım onların hepsi burada çıkmış olacaktı ve aralarından seçebilecektim. Şimdi gidiyorum yeni oluşturduğum semi auto fonksiyon bloğunu çağırdım. Önüne de artık bir şart koyuyorum. Bu şartımız bu şekilde bir buton olabileceği gibi butonlar kümesi veya belli bir işte matematiksel büyüklüğün karşılaştırılması gibi birçok şarttan oluşabilir. Bu önündeki şartlar gerçekleştiği zaman şart ya da şartlar ilgili fonksiyon bloğu çağrılacaktır ve şart gerçekleştiği sürece çağrılmaya ve çalıştırılmaya devam edilecektir. Şart ortadan kalktığı zaman ise döngü yine dönmeye devam edecek. Ancak bu blok artık çağrılmayacağı için içindeki komutlar icra edilmeyecektir. Uygulanması bu kadar basit. Bunu denemenizi öneriyorum bu yöntemi. İşlerinizi ne kadar kolaylaştığını görmüş olacaksınız. Bu çalışmanın sizler için faydalı olduğunu düşünüyorum. Bilmeyen arkadaşlar için, tabii bilenler zaten biliyor. Buraya bilmeyen, hani öğrenmek isteyen arkadaşlarımız seyrettiği için bu şekilde söylüyorum. Umarım sizler için faydalı olur. Tekrar bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.